Bugün sizlerle birlikte yaklaşık 15 yıl öncesine gidiyoruz. Türkiye'nin yakın tarihinde oldukça sarsıcı bir döneme bakacağız. Elimizdeki kaynakta Kalkınma Merkezi'nin 2006 tarihli bayağı kapsamlı bir araştırması. Odak noktamız ne peki? 1990'larda köylerinden zorla koparılıp Diyarbakır'a sığınmak zorunda kalan insanların hayatları. Amacımız burada sadece bir durum tespiti yapmak değil aslında. Bu insanların göç öncesi yaşamlarından başlayıp 15 yıl sonra Diyarbakır'da verdikleri o varoluş mücadelesine, travmalarına, umutlarına, kaygılarına yakından bakmak. Yani bu sadece geçmişe ait bir hikaye de değil, etkileri bugüne uzanan bir gerçeklik. Hazırsanız bu derinlemesine incelemeye başlayalım. Gerçekten de bu çalışma bize sadece istatistikleri vermiyor, aynı zamanda travmanın, yoksulluğun, köklerinden koparılmanın insan hayatlarında nasıl kalıcı izler bıraktığını da gözler önüne seriyor. Düşünün 1990-95 arası sadece 5 yılda Diyarbakır nüfusu neredeyse 2 katına çıkmış. Bu inanılmaz bir toplumsal alt üst oluş demek aslında. Çalışmanın gücü de bu süreci yaşayanların kendi seslerini duymamızı sağlaması. Anketler var, odak grup toplantıları, derinlemesine mülakatlar, doğrudan onların deneyimlerine dayanıyor. Peki bu büyük kopuş, bu göç dalgası nasıl başlamış? Kaynak ne diyor? Anladığım kadarıyla bu bildiğimiz ekonomik göçlerden çok farklı. Evet, çok farklı. 90'lar öncesinde daha çok ekonomik nedenli, belki biraz daha planlı göçler var ama özellikle 1992-93 sonrasında durum tamamen değişiyor. İnsanlar neden terk etmek zorunda kalmışlar evlerini, köylerini? Araştırmadaki yanıtlar çok çarpıcı gerçekten. Katılanların %31'i köyümüz yakıldı diyor. Evet. Bir diğer %31'i de güvenlik gerekçesiyle aslında zorla çıkarıldıklarını belirtmiş. İşte bu güvenlik gerekçesi ve hatta 3. sıradaki geçim sıkıntısı %22, bunlar biraz daha açılmaya muhtaç. Çünkü araştırma gösteriyor ki bu nedenler aslında hep iç içe geçmiş. Ve çoğu zaman da doğrudan o çatışma ortamının bir sonucu. Nasıl yani? Geçim sıkıntısı mesela? Şöyle, geçim sıkıntısı deniyor ama bunun temelinde genellikle meraların yasaklanması var. Hayvancılık bitiyor. Tarlalara gidilemiyor güvenlik nedeniyle. Hatta köye erzak getirme kısıtlamaları bile yaşanmış. İnsanlar ekonomik olarak da bir nevi boğulmuş durumda kalıyorlar. Anladım. Bir de işin köy koruculuğu boyutu var sanırım, değil mi? Kaynakta bundan da bahsediliyor. Evet, o da çok önemli bir faktör olarak vurgulanıyor. Devletin silahlandırdığı bu koruculuk sistemine katılmayı reddedenler ya köyden sürülüyorlar ya da korucuların baskısıyla ayrılmak zorunda kalıyorlar. Devlet korucu olmaya zorluyor, kabul etmeyince köyünü terk etmek zorunda kalıyorsun. Hatta mallarına el konulduğu durumlar bile olmuş galiba. Aynen öyle. Rapor tam da bu noktaya parmak basıyor. Bu devletle vatandaş arasındaki ilişkide çok derin bir kırılma anı aslında. Kaynaktaki bir katılımcının şu sözleri durumu çok iyi özetliyor gibi geldi bana. 13 yıl önce diyor, köyümüzü, evimizi, ahırlarımızı devlet yaktı. Yanımıza eşya almamıza fırsat verilmedi. Canımızı kurtarabildik. Gelip bu mahalleye yerleştik. Tek cümle ama yaşanan dramın boyutunu hissettiriyor, değil mi? Kesinlikle. Başka bir anlatıda da koruculuğu kabul etmedikleri için köylerinden kovulduklarını, korucuların tarlalarına, ağaçlarına el koyduğunu söylüyorlar. İnsanlar sadece evini değil, tüm varlığını, geçmişine bırakıp gitmiş. Üstelik bu kopuş sadece köyden ayrılmakla da bitmiyor. Çalışma yolculuğun kendisinin de başlı başına bir travma olduğunu gösteriyor. İnsanların çoğu hayvanlarını, eşyalarını ya geride bırakmak zorunda kalmış ya da yok pahasına satmışlar. Düşünebiliyor musunuz? Araştırmaya göre sadece %30'u tüm eşyalarını getirebilmiş yanına. Sadece %30 mu? İnanılmaz. Evet, %12 gibi bir kesim ise sadece üzerlerindeki kıyafetlerle, belki kurtarabildikleri ziynet eşyalarıyla gelmiş. İşte bu grup en savunmasız, en mağdur durumda olanlar. Günlerce yaya yürüyenler var. Çıplak ayakla kaçmak zorunda kalanlar var. Bu kesinlikle planlı bir göç değil, tam anlamıyla bir kaçış. Savaşı. Kaynak bu konuda neler anlatıyor? Evet, kentte de büyük zorluklar var.
Çoğu kişi önce akrabalarının yanına sığınıyor ama bu da geçici bir çözüm oluyor genelde. Bazıları harabelerde, metruk binalarda kalıyor. Hatta derme çatma naylon barınaklarda yaşamak zorunda kalanlar olmuş. Aynı evi paylaşan 2-3 aile manzarası çok yaygın. Bu da tabii koşulları daha da zorlaştırıyor. Bu ani ve kontrolsüz nüfus yığılması kenti de etkilemiştir herhalde, değil mi? Kiralar, ev fiyatları. Elbette. Özellikle Aziziye, Gürdoğan gibi kentin çeperlerindeki mahallelerde kiralar ve ev fiyatları birdenbire fırlamış. Yeni gecekondu alanları oluşmuş. Sur içindeki Fatih Paşa, Savaş gibi zaten eski yıpranmış mahalleler de bu insanların sığınağı haline gelmiş. Ama çalışmanın altını çizdiği çok önemli bir nokta var. Bu süreçte kamu kurumlarından neredeyse hiçbir destek görmemişler. Hiç mi? Neredeyse hiç. İnsanlar büyük ölçüde kendi kaderlerine terk edilmiş bir durumda bulmuşlar kendilerini. Bu kendi başına bırakılmışlık hissi kente tutunma çabalarını nasıl etkilemiş peki? Uyum süreci nasıl işlemiş? Bu durum tabii uyum sürecini daha da zorlaştırmış. Kaynakta mesela kahvehanelerin bir tür gayri resmi haberleşme ve dayanışma merkezi işlevi gördüğü anlatılıyor. İnsanlar hem şehrilerini, akrabalarını bulmak, iş aramak, bilgi almak için buralara yönelmişler. Ama genel olarak özellikle ilk zamanlarda büyük bir yalnızlık, çaresizlik ve güvensizlik duygusu hakim olduğu anlaşılıyor. Şehir bir sığınak ama aynı zamanda yabancı ve tekinsiz bir yer onlar için. Peki, geride bıraktıkları hayata dönelim biraz. Hani 15 yıl sonraki durumu daha iyi anlamak için göç öncesi köyde nasıl bir hayat vardı? Ekonomik, sosyal yapı nasıldı? Genel olarak çizilen tablo kendi kendine yetebilen bir kırsal yaşam aslında. Hayvancılık, özellikle küçükbaş ve sığır, bir de tarım, tahıl, sebze meyve, bağcılık bunlar temel geçim kaynakları. Aileler genelde birden fazla işle uğraşıyor. Bu da hem gıda çeşitliliği sağlıyor hem de yıl boyunca az da olsa bir gelir akışı yaratıyor. Çalışmada köyde 8 çocuğun bile işlere yetmediği gibi ifadeler var. Yani herkesin üretime katıldığı yoğun bir tempo söz konusu. Kaynaktan bir alıntı vardı. Bu karşıtlığı çok iyi anlatıyor bence. Köyde arazisi olanlar iyi kötü geçiniyordu. Aç kalma korkusu yoktu. Burada aç kalma korkumuz var diyor. Köyde 2 koyunu olan 2 evi besleyebiliyordu. Evet, bu sözler köydeki o göreceli ekonomik güvence hissiyle şehirdeki mutlak yoksulluk ve belirsizlik arasındaki uçurumu çok net gösteriyor. Bu sadece bir gelir kaybı değil, aynı zamanda bir statü, bir kimlik kaybı da aslında. Ama köy hayatını da tamamen romantize etmemek lazım herhalde. Zorlukları da vardı mutlaka. Tabii. Çalışma bu konuda dengeli bir bakış sunuyor. Evet, ekonomik olarak özellikle beslenme, barınma açısından insanlar köydeki durumlarını daha iyi buluyor. Güçlü bir dayanışma kültürü var. Komşular arasında süt, yoğurt, peynir, sebze gibi ürünler para konuşulmadan paylaşılıyor. Böyle bir sosyal ağ var. Fakat diğer yandan altyapı yani okul, su, yol, elektrik, sağlık ocağı gibi şeyler son derece yetersiz. Mesela görüşülen ailelerin %82'sinin köyünde sağlık ocağı yokmuş. %82. Çok yüksek bir oran. Evet, okul olan yerlerde bile eğitim kalitesi düşük, öğretmen sıkıntısı çok yaygın. Yani köy hayatının da kendine göre zorlukları var. Ama temel fark sanırım o aç kalma korkusunun olmaması ve bir de o güçlü sosyal bağlar. Şimdi tekrar zaman atlayalım. 2005-2006'ya yani araştırmanın yapıldığı döneme dönelim. Göçün üzerinden yaklaşık 15 yıl geçmiş. Bu insanlar Diyarbakır'ın Aziziye, Gürdoğan, Benusen, Fatih Paşa, Savaş gibi mahallelerinde nasıl bir yaşam kurabilmişler? Kentin altyapısı bu yoğunluğa cevap verebilmiş mi? Yani çalışmanın bulgularına bakarsak durum pek parlak değil maalesef. Aradan geçen 15 yıla rağmen bu mahallelerde ciddi altyapı sorunları devam ediyor. Sık sık elektrik kesintileri, yetersiz ve sağlıksız su, özellikle yazın ağırlaşan kanalizasyon kokusu, kışın çamura dönen yollar, bunlar artık günlük yaşamın bir parçası olmuş maalesef. Evler de genelde küçük, çoğunluk 1-2 odalı, kalitesiz malzemeden yapılmış ve aşırı kalabalık. Ortalama hane büyüklüğü 6,9 kişi. 6,9 kişi mi? Neredeyse 7 kişi bir hanede. Evet, bu rakam bile tek başına yaşam koşullarının zorluğunu anlatıyor aslında. Yaklaşık yarısı, %49, kendi evinde oturduğunu söylüyor ama bu evlerin çoğunun tapusu yok. Bu da tabii sürekli bir tedirginlik, bir güvencesizlik kaynağı.
Hatta üstüne araştırmanın yapıldığı dönemde gündemde olan kentsel dönüşüm projeleri var. Bu da insanlarda yeni bir kovulma korkusu yaratmış. Kaynaktaki ifadeler çok net. Bir kez kovulduk, bir daha kovulmak istemiyoruz diyorlar. Bu travmanın ne kadar canlı olduğunu gösteriyor. Peki bu kadar zorlu koşulda insanlar hayata tutunmak için kendi çözümlerini de üretiyorlar mı? Ufak tefek de olsa bir şeyler yapıyorlar mı? Elbette yani bir şekilde hayata devam etmek zorundalar. Mesela belediyenin kurduğu beyaz kelebekler gibi ücretsiz çamaşır evleri varmış. Ailelerin neredeyse yarısının %47 çamaşır makinesi olmadığı düşünülürse bu çok önemli bir ihtiyaç aslında. Ya da tandır ekmeği yapma geleneği sürüyor. Bu hem kültürel bağları yaşatmak için hem de ekonomik olarak daha uygun olduğu için. Yani küçük de olsa bir dayanışma ve adaptasyon çabası görülüyor tabii. Peki ya sosyal ilişkiler? Hani köydeki o güçlü dayanışma ağından bahsetmiştik. Şehirde durum ne? İşte orada belirgin bir değişim, hatta bir zayıflama göze çarpıyor. Görüşmelerde akrabalık, komşuluk ilişkilerinin eskisi kadar güçlü olmadığı sıkça dile getiriliyor. Şehir hayatının getirdiği o bireyselleşme ve tabii ekonomik zorluklar bu bağları zedelemiş anlaşılan. Yardımlaşma peki? O da mı azalmış? O konuda farklı görüşler var. Kimileri diyor ki yoksulluk o kadar arttı ki artık yardımlaşmaya bile engel oluyor. Kimileri de özellikle taziye gibi zor zamanlarda bu geleneğin hala sürdüğünü belirtiyor. Ama genel hava köydeki o sıkı sosyal dokunun şehirde epey gevşediği yönünde. Hatta bazı mahallelerde farklı gruplar arasında gerilimler yaşandığı, kapkaç, hırsızlık gibi adli olayların arttığı da raporda yer alıyor. Bu tablonun en dokunaklı kısmı belki de işin insani boyutu, ailelere, bireylere yansıması. Kesinlikle. Çalışmanın en çarpıcı bulgularından biri bu bence. Yoksulluk ve işsizliğin aile içi ilişkiler üzerindeki yıkıcı etkisi. Özellikle babaların durumu çok trajik. Ailenin geçimini sağlayamama duygusu babaları çocuklarından uzaklaştırmış. Bir utanç, bir yetersizlik hissiyle eve kapanmalarına, hatta çocuklarıyla diyalog kurmaktan kaçınmalarına neden olmuş. Bu yani aile içindeki temel direğin sarsılması demek. Çok ağır bir durum. Peki gençler, onlar bu ortama nasıl adapte oluyorlar? Onlar için durum nasıl? Gençler de büyük bir sıkışmışlık içinde aslında. Kendilerini kent tarafından dışlanmış hissediyorlar. Giyimleri, konuşma tarzları, hatta geldikleri mahalleler yüzünden hor görüldüklerini, yargılandıklarını anlatıyorlar. Kentin sosyal mekanlarına, mesela kafelere, sinemalara ait hissetmiyorlar kendilerini. Kaynaktaki bir gencin sözü vardı. Bunu çok iyi anlatıyordu sanki. Burada ailemizin imkanı yok. Ofiste Diyarbakır'ın merkezi bir semte oturup dondurma yiyemeyiz. İstediğimiz elbiseyi giyemiyoruz. Duygularımızı bastırıyoruz diyordu. Evet, bu sadece maddi yoksunluk değil, aynı zamanda ciddi bir sosyal ve psikolojik dışlanma hali. Eğitim ve sağlık gibi temel hizmetlere erişimde durum ne? Köye göre bir iyileşme var mı en azından bu alanlarda? Eğitimde tablo pek iç açıcı değil maalesef. Okuryazarlık oranları genel Türkiye ortalamasının çok altında kalıyor. Özellikle kadınlarda durum daha da kötü. %45'i okuryazar değil, erkeklerde bile bu oran %17. Kadınlarda %45 okuryazar değil mi? Çok yüksek. Evet, kız çocuklarının ilk öğretime katılımında bir artış var ama orta öğretime devam oranları dramatik şekilde düşüyor. Nedenleri de belli aslında. Maddi imkansızlıklar, okulların fiziki ve eğitim kalitesinin düşüklüğü, mezun olunca iş bulma umudunun zayıflığı ve tabii ki çocukların çok erken yaşta çalışmak zorunda kalması. Sosyal güvence ve sağlık durumu nasıl peki? Yeşil kart falan yaygın mı? Yeşil kart kullanımı çok yüksek, %77. Yani devletin en yoksul vatandaşlara sağladığı temel sağlık güvencesi bu. Bu bile yoksulluğun boyutunu gösteriyor. Ama daha da endişe verici olan %11'lik bir kesimin hiçbir sosyal güvencesinin olmaması. Yeşil kartı bile yok. Hiçbir güvencesi olmayan %11. Evet, sağlık hizmetlerine fiziksel erişim köye göre daha kolay tabii. Hastaneler, sağlık ocakları şehirde var. Fakat bu sefer de aşırı kalabalık, doktorların ilgisizliği, hizmet kalitesinin düşüklüğü gibi sorunlar ön plana çıkıyor. Yani evet erişim var ama nitelikli hizmete ulaşmak hala büyük bir sorun. Gelelim işin ekonomik boyutuna. Rakamlar ne söylüyor? İnsanlar nasıl geçiniyor? Ne iş yapıyorlar? Ekonomik tablo gerçekten çok vahim. Araştırmanın yapıldığı 2006 yılında
Ortalama aylık hane geliri sadece 332 YTL, yani yeni Türk lirası. Ve hanelerin %60'ının geliri 300 YTL'nin bile altında. 300 YTL altı. Bu rakamlarla bir ailenin şehirde ayakta kalması gerçekten mucize gibi. Aynen öyle. İnsanlar ezici çoğunlukla vasıfsız, geçici, güvencesiz ve çok düşük ücretli işlerde çalışıyorlar. İnşaat ameleliği, hamallık, seyyar satıcılık, atık toplama, o çek dedikleri el arabalarıyla yük taşımacılığı, hani iş bulabilenler şanslı sayılıyor neredeyse. Çocuk işçiliği de çok yaygın sanırım bu durumda. Maalesef evet. Çok yaygın ve koşulları inanılmaz ağır. Çalışmaya göre ailelerin %24'ünde 14 yaşın altında çalışan çocuklar var. %24. Her 4 aileden birinde. Evet, tuğla ocaklarında, sanayi sitelerinde, sokaklarda satıcılık yaparak, çöp toplayarak aile bütçesine katkıda bulunmaya çalışıyorlar. Kadınlar da benzer şekilde zor koşullarda düşük ücretlerle çalışmak zorunda kalıyor. Ev temizliği, kandır ekmeği yapıp satma ve özellikle mevsimlik tarım işçiliği. Bu mevsimlik tarım işçiliği de ayrı bir konu galiba. Evet, o başlı başına ayrı bir dram aslında. Aileler yılın belli dönemlerinde, genellikle ilkbahar ve yaz aylarında Türkiye'nin dört bir yanına dağılıyorlar. Karadeniz'e fındık toplamaya, İç Anadolu'ya soğan, pancar, Ege ve Akdeniz'e sebze, meyve ya da pamuk toplamaya gidiyorlar. Çalışma koşulları son derece ilkel, günde 10-12 saat çalışma, naylon çadırlarda ya da derme çatma barakalarda kalıyorlar, yetersiz beslenme, kötü hijyen koşulları. Aldıkları ücret de emeğin karşılığı değildir herhalde. Hiç değil, çok düşük ücretler. Üstelik gittikleri yerlerde sırf Kürt kimlikleri nedeniyle ayrımcılığa, dışlanmaya maruz kaldıklarını da sıklıkla ifade ediyorlar. Bu, yani yoksulluğun ve kimlik temelli ötekileştirmenin nasıl iç içe geçtiğini gösteren acı bir sarmal. Peki tüm bu ağır ekonomik ve sosyal tabloya rağmen insanların kültürel ve siyasi talepleri de var mı? Kaynak bu konuda ne diyor? Evet, var. Hem de oldukça güçlü bir şekilde dile getiriliyor bu talepler. Ana dillerini, yani Kürtçeyi, kamusal alanda ve özellikle eğitimde özgürce kullanabilme isteği çok öne çıkıyor. Kimliklerinin tanınması, ayrımcılığa uğramadan eşit vatandaşlar olarak muamele görme talebi çok net. Görüştükleri kişilerin önemli bir kısmı temel sorunun Kürt sorunu olduğunu düşünüyor. Ve bu sorun çözülmeden ne köye geri dönüşün gerçekçi olacağına ne de bölgeye kalıcı bir ekonomik yatırımın geleceğine inanıyorlar. Yani siyasi çözüm beklentisi oldukça merkezi bir yerde duruyor onlar için. Peki insanlar geriye dönüp baktıklarında 15 yıl sonraki bu hayatlarını köydeki eski yaşamlarıyla nasıl kıyaslıyorlar? Genel duygu ne yönde? Memnunlar mı, değiller mi? Büyük çoğunluk, yani %63'ü köydeki hayatlarına göre şu anki durumlarının daha kötü olduğunu düşünüyor. Bunun temel nedeni de hep konuştuğumuz gibi geçim sıkıntısı ve ekonomik güvencesizlik. Hani köydeki o aç kalmama garantisi vardı ya, onun yerini şehirdeki sürekli aç kalma korkusu almış durumda. Ama ilginç bir şekilde durumun iyileştiğini söyleyenler de var, değil mi? %17'lik bir kesim. Evet, o da ilginç bu bulgu. %17'lik bir kesim durumunun köydekinden daha iyi olduğunu belirtiyor. Neden olarak da şehirdeki bazı altyapı kolaylıklarını, su, ulaşım gibi ve özellikle çocukları için daha iyi eğitim imkanlarını gösteriyorlar. Bu farklı görüşler bile durumun ne kadar katmanlı, ne kadar karmaşık olduğunu bize anlatıyor aslında. Herkes için tek bir doğru yok yani. Geleceğe dair beklentilere gelelim o zaman. En çok merak edilen sorulardan biri, köye geri dönmek istiyorlar mı? Bu soruya verilen cevaplar da yine karmaşık. Ankete katılanların %41'i köye geri dönmek istediğini söylüyor. %41 hiç de az değil aslında. Değil, evet. Ama bu isteğin önünde çok ciddi engeller var. Birincisi ve belki de en önemlisi güvenlik endişesi. Yaşananlar tekrar eder mi korkusu çok baskın. İkincisi, köylerin büyük ölçüde yakılıp yıkılmış olması, altyapının tamamen yok edilmiş olması, yani dönecekleri bir köy kalmamış çoğu zaman. Üçüncüsü, hala varlığını sürdüren ve bir çatışma unsuru olarak gördükleri köy koruculuğu sistemi. Bir de tazminat konusu var tabii. Önemli bir beklenti ama araştırmanın yapıldığı 2006 itibariyle tazminat alabilenlerin oranı sadece %1,5, yani çok sembolik.
Anladım. Yani dönmek isteyenler var ama koşullar hiç elverişli değil. Peki aile içinde bu konuda görüş birliği var mı? Gençler ne düşünüyor mesela? Hayır, aile içinde bile farklı eğilimler görülüyor. Çalışma şunu gösteriyor, yaşlı kuşak köye dönme konusunda daha istekli. Köydeki toprakla, düzenle bağlarını daha güçlü hissediyorlar. Ancak gençler, özellikle şehirde doğup büyüyenler veya genç kadınlar köye oldukça yabancılaşmış durumdalar. Köy hayatını bilmiyorlar ve açıkçası pek de merak etmiyorlar. Şehirdeki zor da olsa elde ettikleri bazı sosyal olanaklar, eğitim imkanları, özellikle kadınlar için köye dönüşü cazip kılmıyor. Ama yine de bir bağ var sanırım köyle. Var, evet. İlginç bir detay o. Neredeyse herkes kalıcı olarak dönmese bile en azından dönemsel olarak köylerine gidebilmeyi, bağlarını koparmamayı, oradaki akrabaları ziyaret etmeyi arzuluyor. Bu da köklerle olan o derin bağın hala kopmadığını gösteriyor aslında. Peki Diyarbakır dışına, mesela batıdaki büyük şehirlere göç etme eğilimi nasıl? Orada bir gelecek arayışı var mı? Bu eğilim oldukça sınırlı görünüyor. Araştırmaya katılanların sadece %16'sı başka bir şehre göç etmeyi düşündüğünü belirtmiş. Bunun temel nedeni de daha önce konuştuğumuz gibi gittikleri yerlerde maruz kaldıkları ayrımcılık ve ötekileştirme deneyimleri. O mevsimlik işçilikteki gibi. Evet, uyum sorunları yaşama, yabancı muamelesi görme korkusu çok yaygın. Bir de tabii başka bir şehre kaşınmanın getireceği ek maddi külfet var. Sonuç olarak Diyarbakır tüm zorluklarına, yoksulluğuna, travmalarına rağmen bir şekilde tanıdık, sığınılacak bir liman, bir nevi ev olarak görülüyor onlar için. Peki tüm bu bulgular ışığında araştırma çözüm için ne öneriyor? Nasıl bir yol haritası çiziyor? Araştırma aslında çok net bir çerçeve çiziyor. Tek boyutlu yaklaşımların yetersiz kalacağını, bütüncül bir strateji gerektiğini vurguluyor. İki ana eksen var diyebiliriz. Bir yandan köye geri dönmek isteyenler için gerekli koşulların oluşturulması lazım. Yani güvenlik garantisi, altyapının yeniden inşası, tarım ve hayvancılığa yönelik üretim destekleri, çatışma potansiyeli taşıyan koruculuk sisteminin gözden geçirilmesi gibi. Diğer yandan ve belki daha da önemlisi, Diyarbakır'da kalıcı olan veya kalmayı tercih eden o büyük kitle için şehirdeki yaşam koşullarının acilen iyileştirilmesi şart. Ne gibi iyileştirmelerden bahsediyoruz tam olarak? Altyapı sorunlarının çözümü tabii başta geliyor. Sağlıklı ve yaşanabilir konut imkanları sunulması, güvenceli istihdam olanakları yaratılması, eğitimin niteliğinin artırılması, sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması ve kalitesinin yükseltilmesi, sosyal ve kültürel aktivitelere katılımı sağlayacak mekanizmaların oluşturulması, özellikle kadınlara ve o dışlanmışlık hissini yaşayan gençlere yönelik özel destek programlarının hayata geçirilmesi çok kritik. Ve sanırım tüm bunların merkezinde de o insanların kendi seslerinin duyulması var, değil mi? Katılımcılık meselesi. Kesinlikle. Raporun en güçlü vurgusu bu. Tüm planlama ve uygulama süreçlerine bu mahallelerde yaşayan insanların, yani sorunu bizzat deneyimleyenlerin aktif katılımının sağlanması. Onların taleplerini, önceliklerini, çözüm önerilerini dikkate almadan atılacak adımların başarılı olma şansı çok düşük. Bu sadece demokratik bir hak değil, aynı zamanda çözümün sürdürülebilirliği için de bir zorunluluk, kendi gelecekleri hakkında söz sahibi olmaları gerekiyor. Evet, işte Diyarbakır'a zorunlu göçün üzerinden 15 yıl geçtikten sonra ortaya çıkan manzara bu. Köklerinden koparılmanın yarattığı o derin travma, yoksullukla boğuşarak verilen bir hayatta kalma mücadelesi, arada yeşeren kırılgan umutlar ve her şeye rağmen bitmeyen bir aidiyet arayışı. Elimizdeki bu çalışma bize çok net bir şekilde gösterdi ki zorunlu göç sadece insanların bir yerden bir yere gitmesi değil, kuşaklar boyu süren sosyal, ekonomik ve psikolojik yaralar açan çok karmaşık ve çok boyutlu bir olgu. Ve bu yaranın gerçekten sarılabilmesi için atılacak adımların sadece maddi yardımlarla sınırlı kalamayacağı da çok açık. Geçmişte yaşananlarla samimi bir yüzleşme gerekiyor. Adaletin tesisi yönünde adımlar atılması gerekiyor. Ve belki de en önemlisi, bu insanların kendi hayatları ve gelecekleri hakkında karar alma süreçlerine tam anlamıyla dahil edilmelerini sağlayacak katılımcı mekanizmaların kurulması gerekiyor. Yani yukarıdan aşağıya dayatılan çözümlerin bu derin yaraları iyileştirmesi pek mümkün görünmüyor. Peki sizce bu araştırmanın yapıldığı 2006 yılından bugüne baktığımızda, yani üzerinden epey bir zaman geçmiş,
O mahallelerde yaşayan insanlar için bunca zaman içinde ne değişti? O derin travma ve yoksulluk döngüsünü kırmak adına atılan adımlar sizce bir fark yarattı mı? Yoksa kaynak o tarihte işaret ettiği gibi insanlar hala büyük ölçüde kendi kaderlerine terk edilmişlik hissiyle mi yaşamaya devam ediyorlar? Belki de bu sorular üzerine düşünmek, bugünkü derinlemesine incelememizden kendimize çıkaracağımız en önemli ödevdir. Bir sonraki keşfimizde buluşmak üzere.